Mısır topraklarında insan yerleşimi Paleolitik çağa dek uzanır. Milattan önce 5000'lerden itibaren Nil Nehri Vadisi'nde avcı, toplayıcı yaşam yerini tarıma bıraktı. Bu Neolitik dönemde halk, dokumacılık ve çömlekçilik gibi alanlarda ilerleme kaydetti. Verimli Nil kıyılarında köyler gelişerek nomadı verilen küçük yerel krallıklara dönüştü. Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır olarak iki kültürel bölge ortaya çıktı. Her bir nomun kendi koruyucu tanrısı ve yöneticisi bulunuyordu. Bu erken dönemden itibaren Mısırlılar Nil'in yıllık taşkınlıklarına dayalı bir tarım takvimi ve su yönetimi sistemi geliştirmeye başlamışlardı. Çevre koşulları bugüne kıyasla daha nemli ve elverişliydi. Geniş savan alanlarda yabani hayvan sürüleri otlatılıyor, avcılık ve balıkçılık yapılabiliyordu. Ancak iklim kuraklaştıkça yaşam giderek Nil deltası ve vadisinin verimli topraklarına yoğunlaştı. Milattan önce 3100 civarında tarih sahnesinde devrim niteliğinde bir birlik gerçekleşti. Yukarı ve Aşağı Mısır siyasi olarak tek bir devlet altında birleşti. Efsanevi ilk firavun Menes olduğu kabul edilir. Narmer gelenekte Aşağı Mısır'ı fetheden Yukarı Mısır kralı olarak anılır. Ve bu fethi Mısır'da merkezi monarşin başlangıcı sayılır. Birleşik Krallığın başkenti iki ülkenin kavşağında bulunan Memphis şehri oldu. Böylece Firavunlar döneminin ilk hanedanı kurulmuş oldu. Bu süreçte yazı sistemi de gelişmeye başladı. Bilinen ilk hieroglif yazı örnekleri yaklaşık M.Ö. 3200 yılına tarihlenir ve Sümer çivi yazısından sonra insanlık tarihindeki ikinci en eski yazı sistemini temsil eder. Erken hanedanlık döneminin sonlarına gelindiğinde Mısırlılar tam teşekküllü bir hieroglif yazı dili kullanıyor, kayıt tutarak devlet idaresini sağlıyorlardı. Firavun'un otoritesi kutsal bir temele dayanırdı. Kralın gücünü tanrılardan aldığı veya bizzat bir tanrının cisimleşmiş hali olduğu inancı yerleşti. Örneğin Narmer'in zaferi mitolojik anlamda Şahin başlı tanrı Horus'un rakip tanrı Set'i yenmesi şeklinde tasvir edilerek meşrulaştırıldı. Bu dönemde devlet yönetimi hiyerarşik bir yapıya kavuştu. Firavun'un emrinde vezirler ve memurlar, nomların başında ise nomark denilen yerel idareciler bulunuyordu. Giderek kurumsallaşan bu ilk merkezi devlet, sonraki medeniyet aşamalarının temelini attı. Milattan önce 3000 yılın ortalarına gelindiğinde 3. Hanedan ile birlikte eski krallık dönemine girilmiş oldu. Artık krallık ekonomi ve siyasi bakımdan güçlenmiş, piramitler çağı olarak bilinen devre başlamıştı. Milattan önce 27. yüzyılda başlayan eski krallık dönemi, yani 3. ve 6. hanedanlar, Firavun otoritesinin doruğa ulaştığı ve devasa piramit projeleriyle anılan bir altın çağ niteliğindeydi. Firavunlar tüm Mısır'ı tek bir yönetim altında tutarak merkezi bir devlet örgütü kurdular. Krallık, yani Tanrı Kral kavramıyla yönetiliyor, Firavun hem dünyevi hükümdar hem de ilahi düzende düzenin koruyucusu kabul ediliyordu. Bu güçlü merkezi yapıyı mümkün kılan Nil Nehri'nin bereketli taşkınlıklarına dayalı zengin bir tarım ekonomisiydi. Nil'in her yıl düzenli şekilde yükselip çekilmesi sayesinde verimli alüvyon topraklar oluşuyor, bol tahıl hasatı elde ediliyordu. Firavunlar tarım fazlasını toplayıp yeniden dağıtarak ülke çapında büyük projeler finanse edebilirler. Vergi olarak tahıl ve emek tahsil etme sistemiyle piramitler gibi dev ölçekli inşaatları gerçekleştirmek üzere on binlerce işçiyi seferber ettiler. Antik kaynaklar ve modern araştırmalar bu piramit inşaatlarının da çalışanların çoğunlukla Mısırlı köylüler olduğunu ve işçilerin genellikle tarım sezonu dışında boş zamanlarda yapıldığını göstermektedir. Yani popüler inanışın aksine piramitleri inşa edenler zorla çalıştırılan köleler değil, firavunlarına hizmet eden ve karşılığında iaşe sağlanan yerli emekçilerdi. Eski Krallık özellikle 4. Hanedan döneminde eşsiz mimari başarısıyla anılır.
Firavun Djoser zamanında inşa edilen basamaklı Sakkara piramidi, ilk büyük taş yapı olarak mimarlık tarihinde çığır açtı. Mimar İmhotep tarafından tasarlanan bu piramit, bir dizi mastabanın üst üste konulmasıyla oluşturularak Firavun'un mezar kompleksini oluşturdu. Devamında 4. Hanedan firavunları Keops, Kefen ve Mykerinos Giza platosunda 3 büyük piramit inşa ettirdiler. Bunlardan Keops piramidi 2,3 milyon taş bloktan oluşan ve başlangıçta 146 metre yüksekliğiyle dünyanın binlerce yıl boyunca en yüksek yapısı olan anıtsal bir mezardı. Her biri tonlarca ağırlıktaki bu taş blokların hassas bir mühendislikle üst üste dizilmesi, eski Mısırlıların matematik, geometri ve örgütleme becerilerini ortaya koyuyordu. Nitekim piramitlerin 4 cephesinin neredeyse kusursuz biçimde ana yönlere, kuzey, güney, doğu ve batıya bakacak şekilde hizalanmış olması Mısırlı rahip mühendislerin astronomi bilgisini de göstermektedir. Piramitler yalnızca Firavun'un kudretini değil, aynı zamanda Mısır'ın kozmik düzeninin sürekliliğini simgelemiştir. Firavun'un ölümünden sonra da tanrılarla bir olup yıldızlara kavuşacağı, devletin ve evrenin düzeninin devam edeceği inancı bu dev mezar projesine yön vermiştir. Piramitler çağında Mısır toplumunda keskin bir hiyerarşik yapı vardı. En tepede yaşayan tanrı olarak görülen Firavun bulunur, onun altında ülkeyi yönetmekte yardımcı vezirler ve saray görevlileri vardı. Devlet bürokrasisinin temelini katipler oluştururdu. Katipler hem ekonomik kayıtları tutuyor hem de vergilerin tahsili ve projenin planlanması gibi işlerde kritik rol oynuyordu. Piramit inşaatları gibi dev projeler bu bürokratik sınıfın organizasyonuyla mümkün oluyordu. Toplumun büyük kısmını oluşturan çiftçiler Nil'in armağanı topraklarda üretim yapıyor ve yılın belirli dönemlerinde inşaat veya kamu işçileri için çalışarak devlete olan yükümlülüklerini yerine getiriyordu. Mısırlı köylüler normalde özgürdü. Ancak angarya denilen kamu hizmeti iş gücüne katılmak zorundaydılar. Kölelik ise daha çok savaş esirleri ve azınlık bir grup için geçerliydi ve yaygın değildi. Eski krallık boyunca refah seviyesi merkezi otorite o kadar yüksekti ki firavunlar kendi adlarına muazzam tapınaklar, heykeller ve anıtlar diktiler. Başkent Memphis bir idare ve kült merkezi haline gelirken baş tanrı olarak güneş tanrısı Ra kültü ön plana çıkmıştı. Güneşin her gün doğup batması döngüsü Firavun'un kozmik düzeni sağlama göreviyle özdeştirilirdi. Dönemin sonlarına doğru 5. ve 6. hanedanlarda kraliyet otoritesinin zayıflamasına rağmen eski krallık Mısır uygarlığının temel kurumlarını kalıcı bir şekilde tesis etmişti. 6. hanedan firavunu 2. Pepi'nin çok uzun süren saltanatının ardından rivayete göre 90 yıla yakın merkezi yönetim zayıflamaya başladı. Milattan önce 2200'ler civarında iklimsel bir felaket sayılan kuraklık yılları yaşandı ve Nil taşkınlıkları yeterli olmadı. Bu durum kıtlığa ve ekonomik krize yol açarak Firavun otoritesini sarstı. Bölgesel valiler güç kazanıp bağımsız davranmaya başlayınca ülke birliğinde çatırdamalar meydana geldi. Sonunda milattan önce 2181 dolaylarında eski krallık çöktü ve merkezi yönetim dağıldı. Birinci ara dönem denilen siyasi kaos ve bölünme dönemi başladı. Bu dönem bir sonraki bölümde ele alınacak olan Orta Krallığın yükselişine dek devam etti. Eski krallığın çöküşüyle birlikte Mısır yaklaşık 130 yıl sürecek bir siyasi parçalanma ve kargaşa dönemine girdi. Birinci ara dönem merkezi otoritenin zayıfladığı, bölgesel güç odaklarının ortaya çıktığı ve toplumsal sıkıntıların yaşandığı bir süreçti. Firavunların gücünün sönmesiyle birlikte yerel valiler kendi bölgelerinde bağımsız davranmaya başladılar. Krala bağlılık zayıfladı ve bazı bölgeler kendi küçük hanedanlığını oluşturdu. Bu dönemde Nil taşkınlıklarının yetersiz kıtlığı ciddi kuraklık yılları yaşandı. Tarımsal üretimin düşmesiyle kıtlıklar ortaya çıktı ve halkın merkezi yönetime güveni sarsıldı. Yazılı kaynaklar bu çağda artan iş çatışmalar,
yağmalamalar ve küçük çaplı iç savaşlardan bahseder. Ancak birinci ara dönem tam bir karanlık çağ değildi. Merkezi denetimin yokluğuna dair yerel kültürlerde canlanmalar görüldü. Taşralarda yaşayan varlıklı aileler elde ettikleri bağımsızlıkla kendi bölgelerini zenginleştirdiler. Örneğin bu dönemde Anadolu'dan getirilen bakır ve Filistin'den gelen yağ testileri gibi ticari mallar bazı soylu mezarlarda bulunmuştur. Yerel zanaatkarlar eski krallıktan esinlenip kendi özgün motiflerini geliştirirken yazarlar ise yeni edebi türler ve üsluplar denediler. Birinci ara dönemin edebiyatı olarak bilinen metinlerde toplumdaki çalkantılar ve eski düzene duyulan özlem dile getirilirken diğer yandan geleceğe dönük iyimserlikte görülmektedir. Sonuçta bu parçalanmış yapıyı sona erdiren çatışma Yukarı Mısır'daki Tep merkezli hanedan ile Aşağı Mısır'daki Heraklopolis merkezli hanedan arasında yaşandı. Tep'te yükselen İntef ailesinin güneyinde güç kazanırken kuzeyde Heraklopolis kralları hüküm sürüyordu. İkinci Mentuhotep döneminde Tep kralı olarak yaklaşık M.Ö. 2055 yılında kuzeye sefer düzenledi ve rakibi Heraklopolis'i hanedanlığını yenilgiye uğratarak ülkeyi yeniden tek bayrak altında topladı. Böylece birinci ara dönem sona erdi ve Orta Krallık olarak adlandırılan yeni doğuş dönemi başladı. İkinci Mentuhotep'in zaferiyle 11. Hanedanlık Tep kenti merkezi olarak Mısır'ın birliğini sağladı. Orta Krallık genellikle Mısır'ın klasik dönemi sayılır. Bu dönemde siyasi iktidar, ekonomik refah ve kültürel canlılık yeniden tesis edilmiştir. Firavunlar birinci ara dönemde güçlenen yerel idareleri kontrol altına almak amacıyla ülkeyi idari eyaletlere böldüler ve her eyalete merkezi otoriteye bağlı valiler atadılar. Böylece nomarkların eski özelliği sınırlandı ve krallığın her köşesi yeniden Firavun'un denetimliğine girdi. 12. Hanedanlıkla birlikte Firavun 1. Amenetap tahta çıkıp başkenti Tep'ten Fayyum bölgesine inşa ettiği İçtavi adlı bir kente taşıdı. Amenemhat ve halefleri idari reformları yaparak krallığın ekonomisini güçlendirdi. Nil'in deltasının doğusunda hükümdarın duvarları adlı tahkimatlar inşa edip Asya yönünden gelebilecek akınlara karşı savunma hattı kurdular. Güneyde ise ordular göndererek zengin altın madenleri ve değerli taş ocakları barındıran Nubia'yı tekrar Mısır'a kattılar. Bu seferler sayesinde Mısır'ın etki alanı genişlerken altın, fil dişi ve egzotik ürünler ülkeye akmaya başladı. Orta Krallık döneminde askeri alanda da önemli gelişme görüldü. Krallar düzenli ve eğitimli ordular beslemeye başladılar. Sınırları korumak ve ticaret yollarını güvence altına almak amacıyla askeri garnizolar kuruldu. Mısır ordusu bu dönemde yabancı diyarlara sefer yapabilecek yetkinliğe ulaştı. Orta Krallık kültürel ve sanatsal açıdan bir Rönesans dönemi olarak kabul edilir. Uzun süren iç karışıklıkların ardından gelen barış ve refah ortamı edebiyat, sanat ve inanç hayatında yeniliklere yol açtı. Eski krallıktaki gibi yalnızca Firavun'a özgü sayılan ahiret inancı Orta Krallık'ta demokratikleşerek tüm insanlara genişledi. Artık sadece Firavun değil, sade insanların da bir ruh taşıdığı ve ölümden sonra tanrılar nezdinde kabul göreceği fikri yaygınlaştı. Bu dönemin mezarlarına Firavun dışındaki kimseler için de tabut yazıları denilen dini metinler yazıldı. Böylece ahiret umutları toplumsal tabana yayıldı. Edebiyatta ise Orta Krallığın nesir ve şiirleri önceki dönemlere kıyasla daha karmaşık konuları ve karakterleri ele aldı. Sinuhe'nin hikayesi veya deniz yoluyla giden geminin masalı gibi ünlü edebi eserler bu dönemde kaleme alındı. Yazarlar karakterlerini kendine güvenen, güzel konuşan biçimde tasvir ettiler ve insan deneyimi zengin bir dile aktardılar. Sanat anlamında heykel ve rölyeflerde gerçekçilik ve incecilik arttı. Teknik ustalık doruğa ulaştı. Özellikle 12. hanedan heykellerinde firavunlar ilk kez insanüstü genç ideal yerine yüzlerinde kaygı ve bilgelik ifadeleriyle betimlenmeye başlandı. Orta Krallık başkenti İçsavi ve Tep'te görkemli tapınak projeleri yürütüldü. Tanrı Amon kültü önem kazanarak Teb'in koruyucu ilahı Amon devletinin baş tanrısı komutanına yükseltildi.
Hatta efsaneye göre Amon rahiplerinin eski tanrısı Ra kültündeki nüfusları kırmak için Amon ön plana çıkarılmıştır. Orta Krallık 12. Hanedanın sonlarına doğru yine bir zayıflama sürecine girdi. Firavun 3. Amenhetap geniş inşaat projeleri ve maden işlemeleri yürütürken aynı zamanda Doğu Deltası'na çalışmak üzere çok sayıda Asyalı göçmenin yerleştirilmesine izin vermişti. Ne var ki sonraki yıllarda Nil'in yeterince taşmaması ekonomiyi zora soktu. Krallığın son dönemde siyasi iktidarı yeniden sarsılmaya başladı. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla Delta bölgesine yerleşmiş bulunan Batı Asyalı bazı gruplar bağımsız hareket etmeye başladılar. Sonunda M.Ö. 1600 civarlarında Doğu Deltası'ndaki Avaris merkezli yabancı kökenli bir topluluk iktidarı ele geçirerek Mısır'ın kuzeyinde kontrolü sağladı. Bu yabancı hanedan Mısır kaynaklarında Hiksoslar olarak adlandırılır. Hiksoslar Orta Bronz Çağı kültüne mensup Semitik kökenli bir halk olup Mısır'da 15. hanedanı kurdular. Kendileri Firavun'u ilan ederek Mısır geleneklerini ve yönetim tarzını benimsediler. Avaris'te Mısır tarzı tapınaklar inşa edip yerli tanrılara saygı göstermeye çalıştılar. Ancak gerçekte Hiksos yönetimi Mısır tarihinde ilk kez ülkenin yabancı bir hanedanın egemenliği altına girdiği bir dönem oldu. Bu durum milli hafızada bir travma olarak yer etti. Milattan önce 17. yüzyılda Orta Krallığın zayıflamasıyla birlikte Doğu Delta'ya yerleşen Hiksoslar yaklaşık 100 yıl boyunca Mısır'ın kuzeyini kontrol etti. Hiksos Krallığı'nın merkezi Avaris kenti olup bu yabancı yönetim Mısır geleneğine 15. ve 16. hanedanlar olarak eklendi. Hiksoslar köken olarak Orta Doğu bölgesinden gelmiş, dil bakımından Sami dil konuşan göçebelerdi. Onlar beraberinde yeni savaş teknolojileri, kültürel unsurlar getirdiler. Tunç işleme teknikleri, at ve altı savaş arabaları, bileşik yay, yeni tip savaş baltaları ve tahkimat yönetimleri Mısır'a bu dönemde girdi. Özellikle altı savaş arabası Hiksoslar sayesinde Mısırlıların tanıştığı bir yenilik oldu ve savaşlarda devrim niteliğinde bir üstünlük sağlıyordu. Hiksos kralları Mısır'ı sadece askeri güçle değil, aynı zamanda Mısır'ın yönetim biçimini taklit ederek yönetti. Kendilerini Firavun ilan edip Mısır hiyerogliflerini kullandılar ve yerli tanrılara ibadet ettiler. Bu sayede Orta Mısır'daki Tep Krallığı bir süre için siyasi olarak kendilerine tabi kılmayı başardılar. Teb'de hüküm süren yerli 17. hanedan firavunları Avaris'teki Hiksos kralına haraç ödemek zorunda kaldı ve güneyle sınırlanmış bir iktidara razı oldular. Hiksoslar aynı zamanda Nubai'deki Kuş Krallığı ile de müttefik kurmuş, böylece Tep Krallığı kuzeyde Hiksos, güneyde Kuş tehdidiyle çevrilmişti. Bu durum M.Ö. 1550'lere dek devam eden bir üçlü güç dengesizliğini yarattı. Yaklaşık M.Ö. 1500'lü yılına geldiğinde Tep'teki yerli hanedan yavaş yavaş güç toplayarak Hiksos egemenliğine baş kaldırmaya hazır hale geldi. Tep'teki Ta ve ardından oğlu Kamose, Hiksoslulara ve onların Nubai müttefiklerine karşı ilk direnişlerini başlattılar. Ta, savaş sırasında öldü. Fakat mücadelesi vatanseverlik efsanesinin bir parçası oldu. Oğlu olan Kamose, Tep ordusuyla kuzeye ilerleyerek Hiksos başkenti Avaris civarına kadar akınlar yaptı. Kamose anıt yazılarında kendine Asyalı Hiksos'u ülkeden kovmak isteyen cesur kral olarak tanıttı. Ne var ki Kamose'nin saltanatı da uzun sürmedi. Son darbeyi indirmek genç yaşta tahta çıkan 1. Amhose adlı firavuna nasip oldu. Amhose Tep ordusunu yeniden düzenleyip donatarak M.Ö. 1540 civarında Avaris'i kuşattı ve Hiksosları keskin bir yenilgiye uğrattı. Hiksos kralı ve kalan güçleri Filistin yönüne kaçarken Ahmose Avaris'i fethetti ve böylece yaklaşık bir asırlık yabancı egemenliğe son verdi. Ahmose zaferi perçinlemek için Sina Yarımadası'ndaki Hiksos kalıntılarını da takip ederek yok etti ve Mısır'ı tamamen temizledi. Bu başarı Mısır tarihinde bir dönüm noktasıdır. İşgalcilerin kovulması halk arasında ulusal bir bilinç ve özgüven patlaması yarattı.
1. Ahmose Mısır'ın kurtarıcısı olarak kabul edildi ve 18. hanedanlığı başlatarak yeni krallık dönemini açtı. Hiksosluların Mısır'dan kovulmasıyla birlikte Mısırlılar düşmandan öğrendikleri yeni teknolojilerini kendilerine hizmete aldılar. Ahmose ve halefeleri savaş arabalarını ve altı birliklerini artık orduya ayrılmaz bir parça haline getirdi. Keza bronzu etkin kullanma, kompozit yaylar ve kalelere karşı kullanılan yeni kuşatma teknikleri konusunda da ustalaşmaya başladılar. Mısır ordusu 2. ara dönem sonunda önceki dönemlere nazaran çok daha güçlü ve saldırgan bir yapıya büründü. Bu sayede yeni krallık döneminde firavunlar yalnızca savunmada kalmayıp fetihler yoluyla imparatorluk kurma yoluna gireceklerdi. 1. Ahmose'nin zaferinden hemen sonra ordu Nubiya'da tekrar güney sınırını güvence altına aldı ve Mısır yavaş yavaş istilacı konumundan çıkarak bölgesinin hakim gücü haline geldi. Dolayısıyla Hiksos istilası acı bir deneyim olmakla beraber Mısır'ın askeri ve teknolojik evriminde itici bir rol oynadı. Ulusal uyanışın askeri sonucu olarak yeni krallık firavunları artık Mısır topraklarını savunmak için düşmanı uzak topraklara karşılamak gerekir düsturuyla hareket edeceklerdi. Hiksosların yenilgisinin ardından kurulan yeni krallık, Mısır uygarlığının en güçlü ve en zengin dönemidir. Milattan önce 1550'de 18. hanedan 1. Ahmose ile başlayan bu çağ, imparatorluk siyaseti ve uluslararası nüfusun zirveye çıktığı bir altın çağ olarak tanımlanır. Yeni krallık firavunları Mısır'ı artık savunmacı değil, emperyalist bir dış politikayla yönetmeye başladılar. Bu strateji uyarınca olası düşmanlar Mısır'a ulaşmadan sınır ötesinde kontrol altına alınıyor, komşu devletler Mısır'a bağlı vasal krallıklar haline getiriliyor ve ticaret yolları güvenceye alınıyordu. Firavun 1. Totmose döneminde Mısır ordusu Nil'in ötesine Asya içlerine ilk seferini yaptı. Onun torunu 3. Tutmose yaklaşık M.Ö. 1450'lerde Mısır topraklarını en geniş sınırlarına ulaştırdı. Kuzeyde Mezopotamya sınırı, doğuda Fırat Nehri ötesine ve güneyde Nubia'nın derinliklerine kadar fetihler gerçekleşti. 3. Tutmose, ünlü Megiddo Savaşı'nı kazanarak Filistin ve Suriye üzerindeki Mısır hakimiyetini pekinleştirdi. Zafer sonrası oradaki yerel krallıkları Mısır'a bağlı vasalar haline getirip genç prensleri Mısır'da yetiştirdi. Yeni krallık bu fetihlerde sadece toprak değil, bol miktarda haraç ve ticari zenginlik de elde etti. Lübnan sedir ağaçları, Nubia'nın altını, Somali tütsü ve baharatları, Mezopotamya'dan kalay gibi mallar Mısır'a akmaya başladı. Uluslararası evlilikler de diplomasi aracı olarak kullanıldı. Mısır firavunları Hitit, Mitanni ve Babil gibi komşu güçlerin prensesleriyle evlenerek ittifaklar kurdular. Bu sayede Mısır, yakın doğudaki nüfus alanında başarı ve sadakati büyük ölçüde garantiledi. Yeni krallık dönemi yalnızca siyasi güçle değil, kültürel gelişimlerde de parladı. Başkent rolü fiilen Tep kentine geçti ve Tep'teki Amon-Ra kültü devlet dini haline geldi. 18. hanedan firavunları Tep'te Karnak ve Luxor gibi devasa tapınak komplekslerini inşa ettiler veya genişlettiler. Özellikle Amon'un onuruna Karnak'ta yapılan eklemeler bugüne dek hayranlık uyandırır. Firavunlar kazandıkları zaferleri ve zenginlikleri kutlamak için her biri kendi adına anıtlar dikti. Hatshepsut, 3. Totmose, Amonhotep ve 2. Ramses gibi büyük hükümdarlar dev heykeller, kabartmalar ve anıtlar yaptılar. Özellikle Kraliçe Hatshepsut kadın olmasına rağmen kral unvanını alarak uzun süre hüküm sürdü ve barışçı icraatlarıyla öne çıktı. Hatshepsut, Punt ülkesinde ticaret seferleri düzenleyerek Mısır'ı zenginleştiren mallar getirdi. Deir el-Bahri'de kendisi için zarif bir ölü tapınağı inşa ettirdi ve Karnak'ta dev çift dikili taşlar diktirdi. Onun döneminde 2. ara dönemde ihmal edilmiş tapınaklar da restore edildi ve refah arttı. Hatshepsut erkek firavun sembollerini kullanarak meşrutiyet sağladı. Hatta kendini Amon'un kızı ilan eden bir soy anlatısı oluşturdu.
Ne var ki ölümünden sonra üvey oğlu 3. Tutmose belki bir siyasi hesaplaşma olarak onun anıtlarına zarar vermiş, isimlerini kazıtmıştır. Bu dönemde Firavunlar artan gücün doğal sonucu olarak Firavun unvanını resmen kullanmaya başladılar. Bu unvan kralların kutsallığını daha vurgulayan bir kavram haline geldi. Firavunlar kendilerini özellikle Amon-Ra ile özleştirerek tanrısal konumlarını pekiştirdiler. Mısır Panteonu çok tanrılı kalmakla birlikte Tep rahiplerinin başını çektiği Amon kültünü de en güçlü konuma eriştirdi. Amon rahipleri o denli zenginlik ve nüfus kazandı ki zaman zaman Firavun'un otoritesiyle sürtüşme yaşıyordu. Yeni krallığın ortalarında 4. Amonhotep adlı Firavun geleneksel dine karşı radikal bir reform girişiminde bulundu. Akhenaton çok tanrıcılığı bırakarak yalnızca Aton adlı güneş diskine tapmayı emretti ve kendini tek tanrının peygamberi ilan etti. Başkenti Tep'ten modern adı Amarna olan yeni kurduğu Akhenaton kentine taşıdı. Burada gerçekçi bir sanat üslubunun tek tanrılı inancın ölçüsü olmaya çalıştı. Akhenaton döneminde Amon başta olmak üzere diğer tapınaklarda tanrılara tapılması yasaklandı. Amon rahiplerinin gücüne darbe vuruldu. Ancak bu Atenizm deneyi onun ölümünden sonra uzun ömürlü olmadı. Halefi genç Tutankamon'un saray ileri gelenlerinin de etkisiyle eski çok tanrılı dine geri dönüldü. Akhenaton'un yeniliklerinin izlerini sinematik biçimde sildirdi. Mısır bu kısa süreli dini sarsıntının ardından geleneksel inançlarına ve Tep merkezli düzene dönmüş oldu. Yine de Akhenaton'un cesur girişimi tarihte bilinen ilk tek tanrı din teşebbüsü olarak önem taşır ve sonraki kuşakları etkilemeden sona erse de din-devlet ilişkilerinin kırılganlığını gösterdi. 19. Hanedanın en ünlü hükümdarı 2. Ramses, Mısır'ı siyasi kudretle zirveye taşıdı. Ramses 90 yılı aşan ömrü ve 66 yıllık hükümdarlığı boyunca Mısır'ı görkemli anıtlarla donattı. Kendisinden başka hiçbir firavunun onun kadar tapınak, heykel ve obelisk diktirmemiştir. Nil'in batısındaki Abu Simbel Tapınağı girişinde kendi dev heykellerini yontturması gücünün simgesidir. Ramses'in orduları kuzeyde Mısır'ın en büyük rakiplerinden Hitit İmparatorluğu ile karşılaştı. Milattan önce 1274'te Kuzey Suriye'de Kadeş Savaşı'nda Ramses'in Hitit kralı 2. Muvattali ile büyük bir muharebeye tutuştu. Çatışma kesin bir galip olmadan sonuçlanınca taraflar milattan önce 1258'de tarihin ilk yazılı barış anlaşmasını imzaladılar. Kadeş Anlaşması. Mısır ile Hititliler arasında bir dostluk ve sınır anlaşması olarak tarihe geçti. İkinci Ramses ayrıca Libya ve deniz kavimleri gibi batıdan gelen istilacılarla da mücadele etti. Saltanatının sonlarına doğru ülkenin kaynaklarını bu savaşlar zorlasa da Ramses'in diplomatik başarıları sayesinde Mısır, yakın doğuda barışı bir süre daha korudu. Yeni krallığın ihtişamlı dönemi 20. hanedanın sonlarına gelmeye başladı. 3. Ramses döneminde Mısır ard arda gelen deniz kavimleri istilası girişimlerini başarıyla püskürttü. Ancak bu zaferler bile ülkenin iç problemlerini çözmedi. Ramses sonrası dönemde kraliyet otoritesinin zayıfladığını gördü. Hazine sıkıntıları, yüksek saray harcamaları ve bürokratik yozlaşma baş gösterdi. Kraliyet mezarlarını soyma vakaları arttı. Halk arasında memnuniyetsizlik yayıldı. Tep'teki Amon rahipleri, özellikle Amon'un baş rahibi unvanını taşıyan din adamları devasa toprak ve servet biriktirmişti. Bu rahipler güneyde fiilen özerk bir güç haline gelip Firavun'un otoritesini gölgelediler. Son güçlü Firavun 3. Ramses'in ölümünden sonra hanedan içi çekişmeler ve ardı ardına kısa süreli hükümdarlıklar devri başladı. Milattan önce 1100'lerde gelindiğinde Mısır siyasi birliğini ve eski ihtişamını yitirme eşiğindeydi. Milattan önce 1069'da son yeni krallık firavunu 6. Ramses'in ölümüyle merkezi yeni krallık sona erdi. Ülke bir kez daha bölünmüş ve yabancı etkilerin hissedildiği 3. ara döneme girdi. Yeni krallık sona ermesiyle Mısır yaklaşık 400 yıl sürecek parçalı yönetim ve yabancı nüfus dönemine girdi. 3. ara dönem
21. ve 25. hanedanlarını kapsayan ve Mısır tarihinde istikrarsızlığın öne çıktığı bir süreçtir. 6. Ramses'in M.Ö. 1077'de ölümünden sonra kuzeyde Tanis şehrinde 1. Semendes adlı yönetici 21. hanedanlığını kurup Delta'nın kontrolünü ele geçirdi. Güneyinde ise Tep'teki güçlü Amon baş rahipleri Simendes'i sadece isminde tanıyarak fiilen bağımsız bir otorite oldular. Bu fiili bölünme Mısır'ın ikiye ayrıldığı bir ikili yönetim yarattı. Aynı zamanda Libya'dan gelen göçmen dalgaları Batı Delta'da yerleşmekteydi. Bu Libyalı kabile şefleri zamanla yerel nüfuslarını arttırdılar. Milattan önce 945'te Libyalı bir prens olan Şeşong, Delta'da iktidarı ele geçirip 22. hanedanı kurdu. Şeşong kendi ailesinden bireyleri Tep'te yüksek rahiplik makamlarına atayarak güneyi de nüfusu altına aldı. Böylece bir süreliğine ülkeyi tekrar birleştirmeye yaklaştı. Ancak Şeşong'un torunları döneminde Mısır yeniden parçalandı. Delta'da rakip hanedanlar türedi. Aynı zamanda güneyde Kuş Krallığı güçlenerek tehdit oluşturmaya başladı. Nitekim M.Ö. 8. yüzyılda Nubayi kralı Piye ordusuyla kuzeye ilerleyerek Teb'i ve sonunda Delta'yı ele geçirdi. Piye M.Ö. 727'de kendini firavun ilan ederek Nubayi kökenli 25. hanedanlığı başlattı ve bütün Mısır'a hükmetti. Bu Nubyalı firavunlar Mısır'ın eski görkemini canlandırma arzusundaydılar. Tapınakları onardılar, Mısır kültürünü benimsediler ve Amon rahipleriyle ittifak kurdular. Ancak Mısır'ın uluslararası irtibarı bu dönemde önceki yüzyıllara göre oldukça sönmüştü. Komşu devletler güçlenmiş ve Mısır'ın müttefikleri artık başka imparatorlukların etkisi altına girmişti. Özellikle Asur İmparatorluğu Doğu Akdeniz'de yükselen bir güç olarak Mısır'la kaçınılmaz bir rekabete girdi. Asur kralı Asarhaddon M.Ö. 671'de ardından oğlu Aşurbanipal M.Ö. 667'de Mısır'a sefer düzenlediler. Asurlar Nubyalı firavunlar Taharka ve Tantamani'yi yenilgiye uğratarak Memphis'i işgal ettiler ve Teb'i yağmaladılar. Böylece 25. hanedan Nubya'ya çekilmek zorunda kaldı. Asurlular Mısır'ı doğrudan yönetmek yerine yerel prensleri vasal olarak bırakmayı tercih ettiler. Asur İmparatorluğu'nun Mısır seferlerinden sonra bıraktığı yerel yöneticiler 26. Hanedan Seyit olarak bilinir. Bu hanedanın ilk kralı 1. Semtik Asur hakimiyetine son verip tüm Mısır'ı tekrar bağımsız bir krallık altında birleştirdi. Başkent olarak Delta'daki Seis kenti seçildi. Seyit kralları döneminde kısa süreli bir Mısır Rönesansı yaşandı. Semtik ve harfleri ekonomiyi canlandırmak için Yunan dünyasına yakın ilişki kurdular. Naucratis kentinde Yunan tüccar kolonisi kurulmasına izin verildi ve Yunan paralı askerleri Mısır ordusunda hizmet etti. Seyit döneminde Mısır'ın klasik geçmişinde hayranlık ve onu diriltme çabasıyla da bilinir. Eski tarzda tapınaklar inşa edildi. Hieroglif yazıtlar ve anıtlar bilinçli olarak Orta ve Yeni Krallık üsluplarında yapıldı. Ne var ki Mısır'ın bu son bağımsız hanedanı uzun ömürlü olmadı. Doğudan yükselen Pers İmparatorluğu Kral II. Kambisis önderliğinde M.Ö. 525'te Mısır'ı işgal etti. Pelusium Muharebesi'nde Seyit Firavunu 3. Semtik Perslere esir düştü ve Mısır Pers İmparatorluğu'nun bir satraplığı haline geldi. Kambisis kentini Firavun ilan etti. Pers yönetimi Mısır'da 27. hanedan olarak adlandırılır. Persler Mısır'ı bir vali aracılığıyla yönettiler ve yerel halka karşı genellikle sert bir vergi düzeni uyguladılar. Milattan önce 5. yüzyılda birkaç kez Mısırlılar Perslere karşı isyan ettiler ve kısa süreli bağımsızlıklar kazandılar. Örneğin milattan önce 404-398'de 28. hanedan ve milattan önce 380-343 arasında son yerli 30. hanedan hüküm sürdü. Ancak bu direnişler kalıcı olmadı. Milattan önce 343'te Pers kralı 3. Ardızerkis Mısır'ı ikinci kez fethederek 31. hanedan olarak alınan 2. Pers egemenliğini başlattı. Bu dönemde kısa sürdü. Pers Mazekes milattan önce 322'de savaşmaksızın ülkeyi Büyük İskender'e teslim etti. Böylece Firavunlar devri fiilen sona erdi
ve Mısır toprakları Yunan-Makedon egemenliğine girmiş oldu. Büyük İskender Mısır'ı ele geçirdiğinde halk onu bir kurtarıcı gibi karşıladı. Pers baskısında bulunan Mısırlılar yerli din ve geleneklerine saygı gösteren bu Makedon kralına itaat ettiler. İskender M.Ö. 331'de kendi adını taşıyan İskenderiye kentini kurdu ve burayı geleceğin yönetim merkezi yaptı. İmparatorluğu ölünce generallerinden Ptolemy Mısır'ı yönetime aldı ve M.Ö. 305'te kendini firavun ilan ederek Ptolemy hanedanlığını başlattı. Bu Yunan kökenli hanedan 300 yıl boyunca Mısır'ı yönetti. Ptolemy halkın bağlılığını kazanmak için eski Mısır gelenek ve dinini destekledi. Örneğin Mısır tarzında yeni tapınaklar inşa ederek kendilerini halk gözünde firavunlar kadar meşru kılmaya çalıştılar. Aynı zamanda Yunan kültürünü de ülkeye taşıdılar. İskenderiye döneminin en büyük kültür ve bilim merkezi haline geldi. İskenderiye Kütüphanesi devasa kitap koleksiyonlarıyla antik dünyanın bilgi hazinesi oldu. İskenderiye Feneri ise kentin zenginliğini simgeleyen bir mühendislik harikası olarak inşa edildi. Yunan ve Mısır kültürleri kaynaştı. Serapis gibi Greko-Mısır sentezi tanrılar yaratıldı. Heykel ve resim sanatına Yunan üslubu ile Mısır motifleri bir arada kullanıldı. Bununla birlikte Ptolemy zamanla bir dengeyi idare etmek zorunda kaldılar. Hanedanın son dönemlerinde yerli Mısırlılar arasında isyanlar, saray içinde ise kardeşler arası taht kavgaları eksik olmadı. Ayrıca M.Ö. 200'lerden itibaren Roma Cumhuriyeti Akdeniz'in süper gücü olarak Mısır'ın zenginliklerine göz dikmeye başladı. Roma'nın tahıl ihtiyacının büyük kısmı Mısır'dan karşılanıyor, bu da Romalıların Mısır'ın iç işlerine müdahaleye heveslendiriyordu. Son Ptolemy hükümdarı ünlü kraliçe 8. Kleopatra'ydı. Kleopatra Roma siyasetinde söz sahibi olabilmek için Jules Caesar ve Mark Antony gibi figürlerle ittifak kurdu. Ancak M.Ö. 31'de Antikum Savaşı'nda Kleopatra ve Mark Antony'nin donanması Octavian komutanındaki Roma güçlerine yenildi. Bir yıl sonra Kleopatra intihar etti ve böylece Mısır Ptolemy hanedanlığı sona erdi. M.Ö. 30'da Mısır resmen Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Roma döneminde Mısır İmparatorluğu'nun özel mülkü sayılacak kadar stratejik bir eyaletti. Her yıl Mısır'dan Roma'ya tonlarca tahıl gönderiliyor, buğday sevkiyatı imparatorluğunun gıda güvenliği için kritik rol oynuyordu. Roma İmparatorluğu tarafından atılan bir vali sert bir vergi sistemiyle ülkeyi yönetti ve çıkan ayaklanmaları bastırdı. Romalılar Yunan seleflerine nazaran yerli Mısır kültürüne daha az hoşgörüyle davrandılar. Mumyalama ve putperest tapınma gibi uygulamalara karşı zamanla düşmanca bir tavır aldılar. Yine de Roma döneminde Fayyum mumya portreleri gibi Mısır-Roma sentezi sanat formatları geliştirildi ve bazı imparatorlar kendilerini Mısır anıtlarından Firavun gibi tasvir ettirdiler. Sonunda Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı benimsedikçe Mısır'ın kadim dini hızlı bir gerileyişe girdi. İskenderiye milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın yayılma merkezi oldu. Bu yeni din putperestliği yasaklayan imparator 1. Theodeis döneminde resmen hakim konuma geldi. Putperest tapınaklar kapatıldı, bazıları kiliseye çevrildi. Pagan ayaklanmasında birçok heykel ve rölyef tahrip edildi. Hieroglif yazısı bu dönemde unutulmaya yüz tuttu. Son rahipler ölünce bu kadim yazının sırrı çözülemez hale geldi. Milattan sonra 395'te Roma'nın ikiye bölünmesiyle Mısır Doğu Roma egemenliğine geçti. Milattan sonra 641'de Arap fethiyle kadim Mısır uygarlığının son izleri de tarihe karıştı. Böylece Mısır binlerce yıllık firavunlar çağını geride bırakmış oldu. Antik Mısır uygarlığında din toplumsal hayatın çekirdeğinde yer alıyordu. Mısırlılar çok tanrılı bir inanca sahipti. Doğa olaylarını ve toplumsal düzeni kontrol eden sayısız tanrı ve tanrıça olduğuna inanılıyordu. Mısır panteonu oldukça dinamikti. Her nomun veya şehrin kendi koruyucu tanrısı bulunmaktaydı. Siyasi gelişmelere paralel olarak tanrılar hiyerarşileri değiştirebilirdi. Yeni tanrılar eklenir, bazı tanrılar birbiriyle birleşir veya farklı diyarların ilahi Mısır inanç sistemine dahil edilirdi. Bu çeşitlilik bir çelişki olarak görülmez.
Aksine ilahi gerçeğin farklı tezahürleri olarak kabul edilirdi. Tanrılar genellikle insan biçiminde düşünülse de çoğu tanrı belirli bir hayvanla özdeştirilebilirdi. Örneğin şahin başlı Horus, çakal başlı Anubis, inek başlı Hathor, kedi başlı Bastet, iblis başlı Tot. Bunun gibi örnekler. Bu nedenle Mısırlılar bazı kutsal hayvanları korur ve tapınaklarında da beslerdi. Mısır dininin merkezinde evrendeki kozmik düzen kavramı yer alırdı. Bu düzende Mısırca Maat denilirdi. Maat, ilahi düzen, adalet, denge ve doğruluk anlamına gelir ve hem tanrıları hem insanları bağlayan evrensel ilkelerdir. Firavun, Maat'ı ayakta tutmak, yani dünyada düzeni ve adaleti sağlamakla yükümlüydü. Mısır inançlarına göre evren, başlangıçta sonsuz karanlık ve kaos sularından oluşuyordu. Çeşitli şehirlerde farklı yaratılış mitleri gelişti. Örneğin, Heliopolis öğretisine göre ilk tanrı Atun, Nun içerisinde ortaya çıkarak diğer tanrıları yaratmıştır. Memphis öğretisinde ise yaratıcı tanrı Tat, her şeyi düşünce ve kelimeyle var etmişti. Genel olarak Mısırlılar evreni gökyüzü tanrıçası Nut, yeryüzü tanrısı Geb ve bu ikisini ayıran hava tanrısı Şu olarak kişileştirirlerdi. Güneş tanrısı Ra her sabah doğuda doğup göğü kat ettikten sonra akşam batıda yeraltı dünyasına iner. Ertesi gün yeniden dirilen bir ilah olarak yaşam döngüsünü simgelerdi. Başlangıçta farklı şehirlerde Ra, Amon, Tet, Tot, Orisis gibi baş tanrılar ön plandayken siyasi gelişmelere bağlı olarak bu bereket tanrısı Amon ile güneş tanrısı Ra birleşerek Amon-Ra, en üstün ilah koruma geldi. Amon-Ra'nın Karnak'taki rahipleri geniş toprakları ve servetleriyle devlet içinde devlet gibiydi. Firavunlar zaman zaman bu rahiplerin nüfusunu dengelemeye çalıştılar. Bunun bir örneği Akhenaton'un kültünü tek tanrı haline getirmesiydi. Pantheon'daki diğer önemli tanrılar arasında Osiris, eşi Isis, oğulları Horus ve Set sayılabilirdi. Mısır mitolojisinde Osiris'in öldürülüp diriltme hikayesi Nil'in çekilip yeniden taşması ve ekinlerin canlanmasıyla ilişkilendirilirdi. Osiris kültü halk arasında ölüm ötesi yaşam umudunu güçlendirmişti. Mısır'da her büyük tanrının kült merkezi olarak tapınaklar vardı. Tapınaklar temelde tanrıların yeryüzündeki evi olarak kabul edilirdi ve günlük ibadet halktan ziyade rahipler tarafından tanrılar adına gerçekleştirilirdi. Büyük tapınakların kutsal odalarında tanrı heykelleri bulunur. Bu heykelle her gün yiyecek, içecek, giyecek sunulur ve ayinler yapılırdı. Sıradan halkın tapınak kutsal alanına girmesi yasaktı. Ancak dini bayramlarda tanrı heykeli tören alanına dışarı çıkarılır ve halkın onu görüp tapmasına izin verilirdi. Halk düzeyinde dindarlık ise evlerde küçük tanrı heykelciliklerine dua etmek, koruyucu muska ve tılsımlar taşımak şeklinde tezahür edilirdi. Mısırlılar tanrılarını memnun etmek için onlara adaklar sunmak ve dualar etmek gerektiğine inanıyordu. Zira tanrılar her zaman iyicil olmayabiliyordu. Kızdıklarında insanlara zarar verebilirlerdi. Bu nedenle din günlük yaşamın her anısına sinmişti. Yemeklerden önce dualar, önemli kararlar öncesi fal ve kehanet seansları yaygındı. Firavunlar aynı zamanda baş rahip konumunda olduklarından din ve devlet işleri iç içe geçmişti. Yeni krallık sonrasında Firavunların tanrılara halk arasındaki ruhani aracı rolü kısmen zayıfladı. Bunun yerine rahiplerin yönlendirdiği kahinler sistemi aldı. Tanrıların iradesini ilettiğine inanılan kahinler halka doğrudan kehanette bulunurdu. Antik Mısırlılar evreni düzenli ve döngüsel bir bütün olarak görürlerdi. Güneşin her gün doğup batması, Nil'in her yıl yükselip alçalması, mevsimlerin döngüsü, hepsi Maat'ın işleyişinin bir parçasıydı. Gökyüzü tanrıçası Nut'un vücudunun gök kubbe olduğu, geceleri Nut'un güneşi yutup sabah tekrar doğurduğu tasavvur edilirdi. Dünya, Tanrı Geb'in vücudu olarak düşünülürken, yeryüzüyle göğü ayıran boşluk tanrısı Şu tarafından sağlanırdı. Yıldızlar ölülerin ruhları ve tanrıların sembolleri olarak kabul edilir, Firavunların ölümden sonra yıldızlara katılacağına inanılırdı.
Nil'in kaynağının cennette olduğu, Mısırlıların Ölüler Diyarı'na gitmek için batıda güneşin battığı ufuktan geçeceği düşünülürdü. Bütün bu kozmolojik imgeler Mısır'ın sanat metinlerinde sıkça yer alır. Sonuç olarak Mısır'ın tanrıları ve dini evren tasavvurlarıyla bir bütünlük arz eder. Firavundan köylüye kadar herkes kendisini ilahi planın bir parçası olarak görür ve yaşamı maata uygun sürdürmeye çalışırdı. Antik Mısır'da ölüm son değil, yeni bir başlangıç olarak görülürdü. Mısırlılar doğanın döngülerine bakarak ölümü bir geçiş evresi saydılar. Nil'in çekilip tekrar taşması, ekinlerin kuruyup yeniden yeşermesi, onları insanların da ölümden sonra yeniden yaşayabileceğini düşündürdü. Bu inanç, Mısır'ın meşhur ölü kültünü doğurdu. Firavunlar için görkemli mezarlar inşa edilmesi, onların öteki dünyaya intikale verilen öneminin göstergesiydi. Mısırlılar bedenin ölümüyle yaşam gücünün sona ermesine, insanın Ka, Ba, Ak gibi birden fazla ruhsal birleşimi olduğuna inanıyordu. Özellikle Ka denilen yaşam gücü, kişinin bedenini terk ettikten sonra varlığını sürdürebilir, ancak yaşamaya devam edebilmesi için bedeniyle veya bir temsilciyle periyodik olarak birleşmesi gerekirdi. Bu nedenle bedeni korumak, ölüyü öteki dünyaya hayatta tutmanın ön şartı sayılmıştı. Bedenin bozulmadan kalması için Mısırlılar mumyalama tekniğini geliştirdiler. İlk zamanlarda çöllerin kuru sıcaklığına gömülen cesetlerin doğal olarak kuruyup bozulmadığını fark ettiler ve bunu yapay olarak taklit etmeye yöneldiler. En eski mumyalama izlerini hanedanlık öncesi, eski krallık döneminde soyluların taş rahitlere gömülmeye başlamasıyla doğal mumyalaşma zorlaştığından vücudu yapay yöntemlerle koruma uygulaması yaygınlaştı. Mumyalama işlemi yeni krallık döneminde doruk noktasına ulaştı ve adeta bir sanat haline geldi. En gelişmiş yöntemlerde süreç 70 gün sürüyor, iç organlar çıkartılıyor, beyin burundan özel aletlerle boşaltılıyor, vücut natron tuzuna yatırılarak kurutuluyor, sonra aromatik reçinelerle yumuşatıp keten şeritlerce sıkça sarılıyordu. İç organlar özel kanopik kaplar içine saklanıyor, kalp ise bilerek vücutta bırakılıyordu. Zira ahirette yargılama sırasında tartılacak olan kalpti. Mumya, insan şeklinde boyanmış bir tabuda veya lahite yerleştiriliyor ve büyülü koruyucu muskalar sarılı bez katmanları arasında korunuyordu. Geç dönemde mumyalama teknikleri bir miktar basitleşse de dış görünüşe daha çok önem verildi. İnce keten şeritler veya papirüs katmanları ve alçı benzeri maddelerle mumyalar parlak bir kabukla kaplandı. Sosyal statü fark etmeksizin neredeyse tüm Mısırlılar imkanları ölçüsünde bedenlerinin korunmasını ve gömüldüklerinde yanlarına eşyalarının konulmasını arzu ettiler. Zenginler ayrıntılı mezar odaları yaptırıp değerli eşyaları, heykelcikleri, büyü metinlerini yanlarına alırken fakirler de çöl kenarında basit bir çukura gömülüp doğal mumyalaşmaya güveniyorlardı. Mısır'da ahiret hayatının nasıl olacağına dair canlı bir hayal gücü vardı. Ölen kişinin ruhunun duat edilen Ölüler Diyarı'na gittiğinde ve orada zorlu bir yolculuk sonrası ilahi mahkemede yargılanacağına inanılırdı. Bu yargı sahnesi kalbin tartılması töreniyle ünlüdür. Ölenin kalbi terazinin bir kefesine, doğruluk tanrıçası Maat'ın tüyü diğer kafese konur. Çakal başlı tanrı Anubis teraziyi denetler. İblis başlı bilgelik tanrısı Tot sonucu kaydeder. Eğer kalp Maat'ın tüyünden hafif ise ölü Osiris'in huzurunda cennete kabul edilir. Yok eğer günahlarla yüklü olup ağır basarsa yerde bekleyen canavar Ammit kalbi yutarak ruhu ebediyen yok ederdi. Bu inanış Mısırlılar için ahlaki bir yaşam sürmenin önemini vurguluyordu. Ölünün yargıdan başarıyla geçmesi halinde uçacağı yer cennet idi. Nil'in bereketli tarlalarına benzer, hiç bitmeyen hasat şenlikleriyle dolu mutlu bir yaşam alanı. Mısırlılar bu nihai hedefe ulaşmak için ölüyü büyüler ve dualarla donatırlardı. Piramit metinleri, tabut yazıları ve Ölüler kitabı farklı dönemlerde yazılan ve ölülere rehberlik eden dinsel metinlerdi. Özellikle Ölüler kitabı
Yeni krallıktan itibaren hemen hemen her mezara konulan papirüs rolalar halinde yaygınlaştı. İçerdiği büyülü sözler, dualar ve talimatlar sayesinde ölünün öteki alemde engelleri aşmasına yardımcı olurdu. Mezarlara ayrıca küçük heykelcikler bırakılırdı. Bunlar öteki dünyada sahiplerine hizmet edeceğine inanılan figürlerdi. Aile bireyleri derin sofrasında mezara yiyecek içecek sunuları getirmeye ve ölünün ruhu için dualar okumaya devam ederdi. Böylece yaşayanlarla ölüler arasındaki manevi bir bağ sürdürüldü. Ölü ataların ruhlarının zaman zaman yaşananları koruduğuna inanılır. Bu nedenle atalara saygı kültü de gelişmişti. Mısırlıların ölüm ve ölümsüzlük konusundaki bu saplantılı ilgisi dünyaya kültür mirasında derin izler bıraktı. Mumyalanmış bedenler sayesinde modern bilim, antik Mısır toplumuna dair pek çok şey öğrenebilmişti. Ayrıca Mısır'ın ölüm ritüelleri antik dünyada eşi olmayan bir zenginlik ve ayrıntı düzeyine ulaştığında sonraki uygarlıkların din ve sanatında etkilemişti. Ve bu anlayış günümüzde bile Mısır denilince ilk akla gelen unsurlardan biri olmaya devam etmektedir. Antik Mısır 3000 yılı aşkın uygarlık tarihinde önemli bilimsel ve teknolojik birikimler sağlamıştır. Mısırlılar için pratik ihtiyaçlar çoğu zaman bilimsel ilerlemenin itici gücü oldu. Özellikle Nil'in çevrimi ve büyük inşaat projeleri, matematikten astronomiye pek çok alanda bilgi birikimi doğurdu. Mısırlılar geceleri gökyüzünü gözlemleyerek yön tayini, zaman hesaplama ve takvim geliştirme konusunda ustalaştılar. Nil'in taşkın zamanlarını öngörebilmek için güneş takvimini icat ettiler. Yılı 365 güne bölen bu takvim 12 ay ve yıl sonuna eklenen 5 artık günden oluşuyordu. Bu takvim dünyanın ilk güneş esaslı takvimiydi ve günümüzde kullandığımız takvimin de atası sayılır. Mısırlılar ayrıca Sirius yıldızının yeniden doğuşunu yeni yılın habercisi olarak izlediler. Bu astronomik gözlem takvimlerin mevsimlerle uyumunu sağladı. Piramitlerin ve tapınakların inşasında yıldızlar ve güneş konumları dikkate alınarak neredeyse kusursuz astronomik hizalamalar elde edildiği bilinmektedir. Örneğin Kefen piramidinin giriş koridoru her yıl ekinokslarda güneşin ışığının belirli bir odayı aydınlatacağı şekilde tasarlanmıştı. Gözlemledikleri 5 gezegene Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn kutsal anlamlar yüklediler ve takım yıldızlarıyla ilişkilendirdiler. Bu birikim sayesinde Mısır takvimi Orta Çağ'da dahi doğruluğu nedeniyle kullanılmaya devam edildi. Mısır uygarlığı pratik matematik uygulamalarında oldukça ileri bir düzeye ulaşmıştı. Bulunan en eski matematiksel belgeler hanedanlık öncesi döneme ait olup gelişkin bir sayı sistemini kullandığını gösterdiler. Mısırlılar ondalık tabanlı bir sayı sistemi geliştirdiler. Birden 1 milyona kadar her onun kuvveti için ayrı hieroglif sembolleri vardı ve sayıları bu sembolleri tekrar ederek yazdılar. 4 temel aritmetik işleme, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabiliyor, kesirlerle hesaplar gerçekleştirebiliyorlardı. Üstelik Rihint matematik papirüsü ve Moskova matematik papirüsü gibi kaynaklar Mısırlıların cebirsel ve geometrik problemlerini çözebildiğini gösteriyor, dikdörtgen, üçgen ve daire alanlarını, kutu, sütun ve piramidin hacimlerini hesaplamayı biliyorlardı. Aynı şekilde üçgenlerde 3, 4, 5 oranını fark etmişler ve bu bağlantıyı inşaatlarda düzgün dik açı elde edebilmek için kullanmışlardı. Altın oran olarak bilinen oranın bazı piramitlerin ve tapınakların boyutlarında sezgisel olarak ortaya çıktığı da ileri sürülmektedir. Kesin hesaplayıp kullanılıp kullanılmadıkları tartışmalı olsa da Mısır mimarisinin estetik uyumunda matematiğin rolü büyüktür. Matematiksel problemlerin yarışma konusu yapıldığına dair bile kanıt bulunmuştur. Eski krallıktan kalma bir mektupta bir yazar muhatabını bir bilgi yarışmasında tarım, iş gücü ve tahıl hesapları konusunda yarışmaya davet eder. Bütün bu veriler Mısırlı rahiplerin ve katiplerin matematiği günlük ihtiyaçlar için başarıyla kullandıklarını da gösterir. Antik Mısır denilince ilk akla gelen devasa yapılar, piramitler, tapınaklar, sfenksler,
Mısırlı mimar ve mühendislerin kabiliyetinin ürünüdür. Piramitlerin inşasında basit ama etkili araçlar ve ölçüm teknikleri kullandılar. Rampa sistemleri, kaldıraçlar, kızaklar ve yağlanmış kızak yolları sayesinde tonlarca ağırlıktaki taş blokları yüksek noktalara çıkardılar. Mimarlar güneş ve yıldızları referans alarak yapıları hizaladı. Basit çıplak gözlemleriyle şaşırtıcı doğrulukta yön teyiti yaptılar. Zaman ölçümü için gölge saatleri, su saatleri geliştirerek mühendisliği zaman idaresinde uyguladılar. Büyük yapılar genellikle dayanıklı taş bloklardan yapıldığı için Mısır dünyanın ilk büyük ölçekli taş mimarisine sahip oldu. Basamaklı piramitte papirüs ve nilüfer şeklinde sütun başlıkları gibi tasarım unsurları kullanan mimarlar böylece taşta kalıcı anıtsal mimarinin temellerini attılar. Mısır mühendisliğinin bir başka boyutu da sulama teknolojisidir. Nil'in suyu kanallara, tarlalara yönlendirildi. Suyun seviyesini ölçmek için nilometreler inşa edildi. Basit makara ve çıkrık düzeneğine benzeyen Şuduf adlı araç suyu yükseltmekte kullanıldı. Bu sayede tarımsal üretim artırıldı ve kurak mevsimlerde su yönetimi sağlandı. Mısır'ın mimari ve mühendislik birikimi sonraki Yunan ve Roma medeniyetlerine de ilham kaynağı oldu. Örneğin Mısırlılardan öğrenilen kemer inşası tekniği, taş blok kesme yöntemleri Akdeniz mimarisine katkı sağladı. Mumyalama pratiği sayesinde Mısırlılar insan anatomisi hakkında antik çağın en ileri bilgilerine sahip oldular. Mısır hekimleri hastalıkları doğal sebeplere dayandırarak tedavi etmeye çalışır ve uzmanlaşma gösterirdi. Milattan önce 5. yüzyılda Herodotos Mısır tıbbının oldukça ihtisaslaşmış olduğunu yazar. Kimi sadece göz doktoru, kimisi dişçi, kimisi karın hastalıkları uzmanı olarak çalışırdı. Bulunan Ebers tıp papirüsü, Edwin Smith cerrahi papirüsü gibi metinler Mısırlı hekimlerin geniş bir reçete ve teşhis repertuarı olduğunu ortaya koyar. Bu metinlerde yara tedavileri, kırık kemiklerin aletlerle sabitlenmesi, yanıkların bal, reçine ve hatta küflü ekmek ile tedavisi gibi yöntemler anlatılır. Örneğin yaralar bal emdirilmiş bezle sarılır. Enfeksiyonu önlemek için bal ve bakır içeren merhemler uygulanır. Diş aşınmaları ve apseler Mısırlılar arasında sık görülen sorunlardandı. Çünkü ekmek yapımında kullanılan öğütme taşlarından kaynaklı kum taneleri una karışırdı. Bununla birlikte diş çürükleri nadiren görülüyor, belki de diyette refine şeker azlığından ötürü diş sağlığı korunuyordu. Mısırlı doktorlar bitkisel ilaçları ustalıkla kullanırdı. Ağrı kesici olarak haşhaş, sakinleştirici olarak güzel avrat otu, astımlarda rahatlatıcı olarak sarımsak ve soğan verildiği kayıtlara işlenmiştir. Ayrıca kadın hastalıkları, göz hastalıkları gibi alanlarda da özel reçeteler geliştirilmişti. İmhotep, M.Ö. 127 yılında yaşamış, ünlü bir hekim ve mimardır. Ölümünden sonra bilgeliği nedeniyle tıp tanrısı mertebesine yükseltilmiştir. Mısır'da hayat evi denilen kurumların da tıp eğitimi verdiğine dair bulgular mevcuttur. Bu kurumlar bir tür hastane ve tıp okulu gibi işlev görüyordu. Genel olarak Mısır tıbbı, büyü ve bilimi bir arada barındırıyordu. Hekimler bir yandan dualar ve muskalar kullanır, bir yandan da klinik gözlemlere dayalı tedaviler uygulardı. Bu sentez yaklaşım Mısır tıbbının binlerce yıl boyunca itibarlı kalmasını sağladı. Hatta Yunanlılar, özellikle Herodos ve Galenos gibi isimler Mısır hekimliğine övgüler yazmıştır. Mısırlılar cam yapımında ve kimyasal karışımlar geliştirmede öncüdür. Eski krallıktan bile önce tuzlu çöl toprağından Mısır mavisi adı verilen suni bir pigment ürettiler. Bunun formülü kum, kalisyum oksit ve sodyum karbonatı bakırla karıştırıp yüksek sıcaklıkta pişirmeye dayanır. Sonucunda elde edilen parlak mavi cam yapı, boncuk, fayans kaplama ve heykelcilik süslemesinde kullanıldı. Bu insanlık tarihinin ilk sentetik pigmentlerinden biridir. Mısırlılar ayrıca tam anlamıyla cam kablardan eşya üretmede ustalaşmışlardı. Cam üretiminin bazı aşamalarında hala ham maddeyi Doğu Akdeniz'den ithal etmiş olabilecekleri düşünülse de renkli cam yapımı konusundaki farklı metal oksitleri karıştırarak sarı, kırmızı, yeşil, mavi, pembe, beyaz, saydam veya mat cam elde etmeyi biliyorlardı.
Bu buluşlar Mısır'ın malzeme bilgisindeki ilerliliğini gösterir. Ayrıca kozmetikte kullanılan maddeler, örneğin göz boyası kol için kurşun bazlı karışımlar, cilt kremleri için hayvansal yağ karışımları, bir çeşit kimyasal deneyime dayanıyordu. Çini teknolojisinde de ilk kez Mısır'da ortaya çıkmıştır. Kil çekirdeğinin üstüne cam sırrın pişirilmesiyle parıltılı dekoratifler çiniler üretilmiştir. Mısırlıların en önemli icatlarından biri papyrus kağıdı ve dolayısıyla yazılı belgelerin yaygınlaşmasıdır. Nil deltasında yetişen papyrus adlı bitkinin liflerinden imal edilen bu kağıt türü kil tabletlerden çok daha hafif ve pratikti. Bilinen en eski papirüslü belgeler M.Ö. 2900'lere aittir ve 1. Hanedan döneminde yüksek bir memur olan Hemeka'nın mezarından çıkmıştır. Papirüs, Mısır'da bilginin kaydedilip nesiller boyu aktarılmasında devrim yarattı. Devlet kayıtları, edebi metinler, tıbbi ve matematik metinleri hep papirüs rulolarına yazıldı. İskenderiye Kütüphanesi gibi dev arşivlerde on binlerce papirüs rulosu birikti. Ayrıca mürekkep ve kamış kalem kullanımını geliştiren Mısırlılar hızlı ve verimli yazı yazma teknikleriyle idari işlemleri hızlandırdılar. Hieroglif yazının yanı sıra daha pratik yazı yazma teknikleriyle idari işlemleri hızlandırdılar. Hieroglif yazının yanı sıra daha pratik, hieratik ve geç dönemlerde demotik yazı fontlarını da icat ederek farklı ihtiyaçlara uygun yazı stilleri kullandılar. Bu yazılı kültür Mısır'ın bilgilerini komşu uygarlıklara aktarmasında da rol oynadı. Özellikle Pers ve Yunan dönemlerinde Mısır'daki eski belgeler tercüme edilerek antik dünyanın ortak kültür hazinesine dahil edildi. İskenderiye Kütüphanesi bu bilgi birikiminin doruk noktasıydı ve matematik, astronomi, coğrafya, edebiyat alanlarında ilerlemenin kaynağı oldu. Antik Mısır'da başlayan bazı edebi türler daha sonra diğer kültürlerle de benimsendi. Özetle, Antik Mısır'ın bilim ve teknoloji tarihi büyük oranda pratik gereksinimlerin tetiklediği ancak zamanla soyutlama düzeyi de yüksek bir bilgi sistemi olarak gelişmiştir. Mısırlıların takvim, mimari ölçüm, tıp ve malzeme teknolojisi alanındaki katkıları antik dünyada saygınlık görmüş ve sonraki medeniyetlere temel olmuştur. Bu birikim modern dünyaya kadar ulaşan Mısır mucizelerinin ardındaki zihniyetin anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Antik Mısır toplumu hiyerarşik bir kas sistemi gibi organize olmuştu. En tepede ilahi otoriteyle donatıldığı kabul edilen Firavun bulunurdu. Firavun tüm toprakların ve kaynakların sahibi, ordunun başkomutanı ve en yüksek yargıçtı. Firavundan sonra en etkili yönetici vezir gelirdi. Vezir, merkezi yönetimin başı olarak maliye, adalet, bayındırlık ve arşiv işlerini denetler, her eyalet valisi ona karşı sorumlu olurdu. Ülke, nom adı verilen idari bölgelere ayrılmıştı. Ve her nomu yöneten nomark, yarı feodal bir bey olarak kendi bölgesinde yetki sahibiydi. Ancak merkezde vezire hesap verirdi. Firavun ve ailesinin hemen altında soylular, yüksek memurlar ve rahipler sınıfı gelirdi. Rahipler, büyük tapınakların ve dolayısıyla ülke servetinin hatırı sayılır bir kısmını kontrol eden ayrıcalıklı bir gruptu. Tapınaklar sadece dini merkezler değil, aynı zamanda ekonominin en temel dayanağı olan tahıl ambarları ve hazine deposu işlevi görürdü. Rahipler bu kaynakların toplanması ve dağıtılmasından sorumluydu. Yeni krallık döneminde rahipler ve katipler askerlerden muafiyet gibi imtiyazlara sahipti. Katipler de bir diğer önemli elit gruptu. Okuma yazma bilen, hesap yapabilen bu eğitimli zümre bürokrasinin bel kemiğiydi. Onlar sayesinde vergi kayıtları tutulur, resmi yazışmalar yürütülür ve devlet projeleri planlanırdı. Katiplik, alt sınıflardan birinin yükselerek katılabileceği ender mesleklerden biriydi ve genellikle babadan oğula geçen prestijli bir uğraştı. Ordu kumandanları ve tecrübeli askerler de başarılı seferler sayesinde soylu statüsüne erişebilirdi. Özellikle Yeni Krallık'ta imparatorluk fetihleri döneminde bazı asker aileleri yeni soylular olarak yükseldi. Toplumun en geniş tabanını çiftçiler oluşturuyordu. Mısır'ın kara toprak denilen verimli Nil Vadisi'nde yaşayan köylüler
Yılın büyük bölümünde tarımla meşgul olur, Nil'in çekildiği dönemde ekim yapar, taşkın döneminde hasat alırdı. Firavun toprakların nihai sahibi olduğundan köylüler ürettikleri ürünün bir kısmını vergi tahıl olarak devlete vermekle yükümlüydü. Devlet bu tahılları hem memurlara maaş olarak dağıtır hem de kıtlık yılları için depolardı. Köylüler vergi vermenin yanı sıra angarya iş gücü hizmeti de sunardı. Piramit inşası, kanal kazma gibi kamu projelerinde dönemsel olarak çalışmak sıradan Mısırlı'nın devlet karşısındaki göreviydi. Buna karşılık sulama sistemi ve taşkınlık yönetimi merkezi otorite tarafından sağlanamadığından köylüler verimli bir ekonomi düzeninden faydalanırdı. Zanaatkarlar ve tüccarlar toplumun orta sınıfında sayılabilecek kesimi meydana getirirdi. Marangozlar, taş ustaları, kuyumcular, dokumacılar özellikle büyük projelerde istihdam edilir ve çoğunlukla tapınak ekonomisi aracılığıyla iş alırdı. Ticaret uzun süre büyük ölçüde devlet kontrolünde kaldı. Uluslararası ticaret ise rahip sınıfının denetimindeydi ve özel tüccarlar yerel küçük pazarlarla sınırlıydı. Bu durum tüccar ve esnaf kesiminin hiçbir zaman diğer uygarlıklardaki gibi siyasi güç kazanmamasına yol açmıştır. Mısır'da kölelik kurumu vardı. Ancak üretim ve inşaat işçilerinin asıl yükünü kölelerden ziyade özgür köylüler çekiyordu. Köleler genellikle savaşlarda ele geçirilen yabancılar, borcunu ödeyemediği için kendini köle verenler ya da suç nedeniyle köleleştirilen kişilerdi. Sayıları toplumun küçük bir yüzdesini oluştururdu ve çoğunlukla ev hizmetlerinde, soylu ailelerin yanında veya tapınaklarda çalıştırılırdı. Piramit inşaatlarında yahut tarlalarda kitlesel köle emeği kullanımına dair bulgular zayıftır. Aksine piramit kompleksindeki işçi köylülerden elde edilen kayıtlar, işçilerin maaş aldığını ve sağlık hizmetlerinden faydalandığını göstermektedir. Bu yönüyle Mısır toplumu, Mezopotamya veya Roma'daki köleci toplum modellerinden farklılık gösterirdi. Antik Mısır'da kadınlar birçok antik topluma kıyasla daha ileri hak ve özgürlüklere sahipti. Mısır hukuku kadınlara mülkiyet edinme, miras, boşanma gibi konularda erkeklerle neredeyse eşit haklar tanıyordu. Bir kadın evlenirken kendi malını koruyabilir, boşanırsa çeyizini geri alma hakkına da sahipti. Toplum ataerkil olmakla birlikte kadınlar tapınaklarda rahibelik yapabilir, Hatshepsut ve Kleopatra örneklerinde olduğu gibi en yüksek iktidar mevkiine dahi erişebilirlerdi. Günlük yaşamda kadınlar genellikle ev ve çocuk bakımından sorumluydu. Ancak dokumacılık, pazarda satış gibi ekonomik faaliyetlerde de bulunabiliyordu. Evlilik çoğunlukla tek eşliydi. Boşanma halinde kadınlar da erkekler gibi dava açabilir konumdaydı. Özellikle cenaze ritüellerinde kadınlar erkeklerle eşit muamele gördüğü için kadının toplumsal statünün sanıldığından daha güçlü olduğu düşünülmektedir. Mısırlılar genelde doğayla uyumlu, düzenli bir günlük yaşam sürerdi. Köylüler kerpiçten yapılma basit evlerde yaşardı. Evlerin kalın kerpiç duvarları gündüz sıcaklığını keser, gece serinlik sağlardı. Tipik bir ev, düz topraklı damlı, 3-4 odalı bir yapıydı. Evlerin içinde tahıl öğütmek için el değirmeni, ekmek pişirmek için küçük bir fırın bulunur, duvarlar kireçle beyaza boyanır veya keten kumaş halılarla süslenilirdi. Zeminlere hasırlar serilir, ahşap tabure, sandık, düşük divan gibi mütevazi eşyalar kullanılırdı. Mısırlılar temizlik ve görünüme çok önem verirdi. Her gün Nil'de yıkanmak yaygın bir pratikti. Hayvansal yağ ve kıl karışımından yapılan sabun benzeri yumuşak temizleyiciler kullanılırdı. Erkekler sıcak iklime karşı tüm vücut kıllarını tıraş eder, hoş kokulu merhemler ve parfümlerle kötü kokuları bastırırdı. Hem kadınlar hem erkekler, özellikle soylular saçlarını kazıtıp peruk takardı. Gözlerine yeşil malahit veya siyah sürme çekerek makyaj yaparlardı. Giyimde keten en yaygın malzemeydi. İnce beyaz ketenden yapılmış kolsuz tunikler, etek ve şallar giyilirdi. Çocuklar genelde ergenlik çağına kadar çıplak dolaşır, sıcaktan korunmak için kafaları kazınırdı. Erkek çocuklar genelde sünnet edilir, bu da hijyenin bir parçası sayılırdı.
Mısırlıların en temel gıdası ekmek ve biraydı. Buğday ve arpadan yapılan püre mayalanarak düşük alkollü besleyici bir bira elde edilir ve neredeyse su yerine tüketilirdi. Ekmek yapımında bazen hurma veya bal ile tadlandırılma da yapılırdı. Soğan, sarımsak, mercimek, marul gibi sebzeler, hurma, incir, üzüm, nar gibi meyveler günlük diyeti zenginleştirirdi. Et genellikle özel günlere mahsustu. Sığır, keçi, domuz eti varlıklı ailelerin sofrasına girerken av hayvanları, ceylan, kuş ve balık herkes tarafından tüketilebilirdi. Eti saklamak için tuzlama ve kurutma yöntemleri yaygındı. Pişirmek için haşlama veya mangal ızgara kullanılırdı. Bira günlük hidrasyonun bir parçası olduğundan işçilere ücret olarak bile verilirdi. Tatlı olarak bal başlıca tadlandırıcıydı. Zira şeker kamışı henüz bilinmiyordu. Bal ile yapılan tatlı çörekler, hurma şurupları mevcuttu. Mısırlılar boş zamanlarında müzik, dans ve oyunlarla eğlenmeyi severdi. İlk müzik aletleri arasında flüt, arp gibi çalgılar vardı. Yeni krallık döneminde Asya'dan ut ve lir gibi telli çalgılar getirildi. Ayrıca ziller, tefler, davullar müzikte kullanılırdı. Sistrum adı verilen metal çalgılı bir enstrüman özellikle tanrıça Hathor'un kültünde kutsal sayılır, dini ayinlerinde çalınırdı. Saray ziyafetlerinde kadın ve erkek dansçılar, müzisyenler konukları eğlendirirdi. Oyun olarak en meşhuru bir masaüstü taş oyunu olan senettir. Senet iyi şansın önemli olduğu 30 kareli bir tahta üzerinde piyonların yarıştığı bir oyundu. Ve hem zengin hem fakir arasında yaygındı. Bir diğer oyun mehen, dairesel bir tahta üzerinde oynanırdı. Çocuklar için top oyunları, bebek ve hayvan figürü oyuncaklar, taklit avcılık gibi eğlenceler bulunurdu. Hokkabazlık Mısır duvar resimlerinde çocuklar arasında yaygın bir uğraş olarak betimlenmiştir. Mısır gençleri güreşir, kürek veya yüzme gibi sporlarda yarışırdı. Varlıklı sınıflar av partileri ve Nil tekne gezintileri eğlence olarak düzenler, özellikle su kuşu ve su aygırı avcılığı asillerin rağbet ettiği etkinliklerdendi. Mısır'ın nüfusu büyük ölçüde köylerde yaşansa da Tep, Memphis, Pirameses, Akhenaton, İskenderiye gibi şehirler önemli idari ve ekonomi merkeziydi. Şehirde zanaatkarların atölyeleri, pazar yerleri, tapınaklar ve idari binalar yoğunlaştırıldı. Deir el Medine gibi Kurtlar Vadisi işçilerine tesis edilmiş köylülerin kazıları 400 yıla aşkın bir süre boyunca antik dünyada işçi sınıfının yaşam koşullarına dair eşsiz ayrıntılar sunmuştur. Bu bulgular bir antik toplumda günlük yaşam, çalışma koşulları ve sosyal etkileşimler hakkında böylesine kapsamlı veri sunan başka bir yer olmadığını ortaya koyar. Deir el Medina'da işçiler maaşlarını tahılla alır, belirli çalışma saatleri veya tatil günleri olur, grev bile yapabilirlerdi. Bu da Mısır toplumunun geleneksel inancının aksine dönem dönem işçi haklarına dair bilinç barındırdığını gösterir. Özetle Antik Mısır toplumu hiyerarşik yapısına rağmen her sınıfın belirli hak ve sorumluluklarla konumlandırıldığı, görece istikrarlı ve uzun ömürlü bir düzendi. Din, toplumsal kuralların meşrulaştırıcısı, Firavun ise bu düzenin tepe noktasıydı. Gündelik yaşamları ise iklimin ve coğrafyanın şartlarına akıllıca uyum sağlamış, üretim ve tüketim dengesini koruyan bir pratik sergiliyordu. Bu yaşam biçiminin izleri günümüz Mısır toplumuna dahi bazı gelenekler aracılığıyla hissedilmektedir. Antik Mısır geride bıraktığı muazzam miras ile modern dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Kültürel ve sanatsal miras, Mısır'ın anıtları, insanlığın ortak kültür hazinesinin parçasıdır ve antik dünyanın kalıcı mucizeleri olarak görülür. Özellikle Büyük Giza Piramidi, antik dünyanın 7 harikasından günümüze kalan tek eserdir ve mühendislik başarısıyla bugünün bilim insanlarını bile etkilemektedir. Mısır'ın sanat formları, hieroglif yazıları, duvar resimleri, heykeller, kadim estetiğinin zirvelerinden biri olarak kabul edilmiş, Rönesans'tan itibaren sanatçılara ilham vermiştir. Örneğin 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan Mısır modası akımı, mimariden dekorasyona pek çok alanda Mısır motiflerinin kullanılmasına yol açtı.
Londra'daki Kleopatra'nın iğnesi obeliski veya Paris'teki Luxor dikili taşı gibi eserler Mısır'ın dünyaya başkentine damga vuran miras özellikleridir. Mısır tanrıçası Isis'in kültü Roma döneminde Akdeniz'e yayılmış ve Isis'e adanmış tapınaklar İtalya'dan Britanya'ya dek inşa edilmiştir. Böylece Mısır dininin bazı unsurları sonraki kültürlerle yaşamaya devam etmiştir. Antik Mısır'ın bilgi birikimi, antik dünyanın entelektüel gelişimine katkı sağlamıştır. Özellikle İskenderiye Kütüphanesi'nde toplanan Mısır, Yunan, Mezopotamya kaynakları o dönem biliminin zirvesini temsil ediyordu. Bu kütüphanede Öklit, Arşimed gibi bilginler çalışmış. Öklit'in geometrisi veya Eratosthenes'in dünya çevresini hesaplaması gibi başarılar dolaylı olarak Mısır'daki entelektüel ortam sayesinde mümkün olmuştur. Rosetta taşı gibi buluntular Mısır'ın modern bilimine en somut katkılarından birini sağlamıştır. Bu taş sayesinde 1822'de hieroglif yazısı çözülmeye başlanmış ve böylece insanlık ilk kez eski antik Mısır kenti yazılı kaynaklarını okuyabilmiştir. Rosetta taşı, hieroglif, demotik ve Yunanca metinleriyle eski Mısır dilinin çözülmesinde kilit rol oynadı. Bu epigrafik devrim, Mısır tarihinin doğa anlaşmasını ve bilim dalı olarak Mısır bilimin doğmasını sağladı. Bugün antik Mısır tarihine dair bilgilerimizin çoğunu Mısır'ın kendi kayıtlarından öğreniyoruz. Bu da Rosetta taşının modern tarih bilimine paha biçilmez bir katkısıdır. Antik Mısır, popüler kültürde de derin izler bırakmıştır. Piramitler ve mumyalar sayısız edebiyat eserinde filme sanatsal üretime de konu olmuştur. 19. yüzyılda Mısır'ın keşfine başlayan mumya laneti temalı hikayeler gotik edebiyatından günümüz sinemasına kadar bir akım yaratmıştır. Mısır'ın gizemli yazıları, sembolleri halen modada, tasarımda, ezoterik çevrelerde kullanılmaktadır. Örneğin ABD'deki 1 doların banknotunda yer alan piramit ve tepesinde ışık saçan göz motifi, Mısır simgelerinin modern ikonografideki yerini gösterir. Mimarlık alanında 19. yüzyılda görülen Mısır uyanışı tarzı, özellikle mezarlık ve hapishane yapılarında Mısır motiflerini kullanmıştır. Hatta Washington anıtı gibi bir obelisk doğrudan Mısır mimarisinden esinlenerek inşa edilmiştir. Mısır'ın mirası, modern arkeolojinin de başlangıç noktalarından biridir. Napolyon'un 1798'deki Mısır seferinde çok sayıda bilim insanı ve sanatçıyı götürmesi sonucu hazırlanan Mısır'ın Tasviri adlı kapsamlı eser, Mısır uygarlığının Avrupa'ya tanıtılmasında büyük rol oynamıştır. Özellikle Howard Carter'ın 1922'de Tutankamon'un mozelesini keşfi, tüm dünyada sansasyon yaratarak Tutmania denilen bir popüler kültür akımına sebep oldu. Bu arkeolojik keşifler Mısır mirasının korunması gereğini de gündeme getirdi. Başlangıçta Avrupalı koleksiyoncular birçok eseri Mısır'dan kaçırıp müzelere taşımışsa da zamanla Mısır devletinin eski eserleri koruma bilinci gelişti. 19. yüzyıl sonlarında kurulan Mısır Eski Eserler Servisi ve günümüzdeki Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi, Mısır mirasını korumak ve kaçakçılığı önlemek için çalışmaktadır. Özellikle 1960'larda Aswan Barajı inşası sırasında UNESCO öncülüğünde yürütülen Abu Simbel tapınaklarının taşınması projesi, dünya mirası koruma çalışmasının en ünlü örneklerindendir. Sonuç olarak Antik Mısır'ın modern dünyaya bıraktığı miras çok yönlü ve zenginliktir. Mimari şaheserleri insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Bilimsel buluşları takvimden tıbba pek çok alanın temelinde yatıyor. Sanatsal ve kültürel motifleri evrensel hafızaya kazandırmış durumda. Antik Mısır, tarih öncesinin medeniyeti olmasına rağmen çağdaş medeniyetinde bir parçası olmayı sürdürmektedir. Bu kadim topraklardan yükselen bilgi ve estetik, insanlığın kolektif mirasının silinmez bir bölümünü oluşturur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala katkı sağlamak için videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.